Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Aktus Solar yenilenebilir enerji finansmanından Hakan Bey ile sesleniyorum. Güneş enerjisinde teknik tarafta birçok video size çektim ama günün sonunda işin dönüp dolaşıp geleceği yer finansman ve burada da özellikle endüstriyel fabrika çatıları, arazi kurulumları veya küçük bir ev çatısına kurulum yaparken finansmanla ilgili nedir ne değildir'i basite indirgemiş bir şekilde anlatmak isteyeceğiz size. Öncelikle Hakan Bey'e bizi kırmayıp davetimize icabet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Güneş enerjisinde günün sonunda dönüp dolaşıp geldiğimiz yer finansman. Bu finansmanda özellikle bir fabrika çatısı özelinde konuşacak olursak bir fabrikamız var. Ben çatısına güneş enerjisi yapmak istiyorum. Doların bugünkü kuru ve bu hareketliliğinden dolayı bugün yapmak mantıklı mı ya da neyi beklemeliyiz ya da bugün yapmalı mıyız? Bu konularda bizi aydınlatırsanız sevinirim. Hay hay. Çatıya kurulum yapıldığı zaman esasında işin iki ana bacağı var. Bir finansman ve yatırım tarafı. Bir de maliyeti. Bir de gelir bacağı var tabii, üçüncü bacak. Türkiye'de 2018 Mayıs genelgesinden beri zaten çatılar çağrı mektubu üzerinden Türk lirası üzerinden gelir sağlıyor mahsuplaşarak. Onun için Türk lirası geliri olan bir yatırım bu diye bakmak lazım. Türk lirası getirisi olduğu için tabii ki de kredisi de Türk lirası olmak zorunda. İstisnalar oluyor ama kesinlikle tavsiye edilmez çünkü kur riski taşıyorsunuz. Artı bunlar uzun vadeli yatırımlar. 5 sene ortalamadır, 6-7 seneye çıkabilir. 5-6-7 sene boyunca kur riski taşıma hakikaten çok akıl kârı değil. Son gelişmelerden sonra hiç değil ama eskiden de değildi. TL getirisi olduğu için TL kredi kullanılması lazım. Bu vadeler Türkiye'de artık var. Eskiden pek yoktu ama çok rahat 10 seneye kadar bile Türk lirası kredisi bulunabiliyor. Hemen araya girip bir şey sormak isterim. Bankalar artık bu konuya daha sıcak bakıyorlar ve eskiden çok zordu bir bankadan GES kredisi almak, GES'i anlatmak, GES'in ne olduğunu, nasıl getirisi olduğunu. O noktada da belli bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Kesinlikle bu bir ürün olarak bayağı standartize oldu denebilir. Bütün bankalar olmasa da belli başlı bankalar, Türkiye'nin önüne giden bankaları, leasingler burada tabii bayrak tutuyorlar, en önden gidiyorlar. Leasingler olsun, bankalarımız olsun çoğu bu ürünü gayet iyi biliyorlar. Proje finansmanı departmanlarında onaylanmış ve tanımlanmış bir ürün. Onun için genelde şubeye bile gidip şube müdürü üzerinden bile yani işlemi alabileceğiniz bir kredi türü oldu bu. Henüz bir belki mortgage veya araba kredisi kadar değil ama biz zaten şubelerin üstüne çıktığı zamanki durumlarda biz devreye girip yardımcı oluyoruz. Aktus Solar'ın kuruluş sebebi de odur zaten. Daha Türkiye'de hiç bilinmediği zamanlardan beri o köprü görevini sağlıyoruz biz platform olarak. Misyonumuz o. Ama sorumuza geri dönecek olursak çatısına GES sistemi kurmak isteyen bir yatırımcı, bir fabrika sahibi olabilir bu, başka bir tesis sahibi. Getirisi TL olan bir projede tabii ki de TL kredi kullanacaktır. Fakat yatırım bacağı burada genelde EPC'ler tarafından euro olarak kote ediliyor. TL olarak edilenler de zaten belli bir fiyat aralığı vardır. Çünkü tabanında euro yattığı için ağırlıklı. Her ne kadar ülkemizde uzun zamandır panel vesaire, metal konstrüksiyon bunların hepsi üretilse de EPC fiyatları yani yatırım maliyeti euro, döviz üzerinden veriliyor. O esasında yatırımcı için çok büyük bir sorun değil. O EPC'nin bunun zamanlamasını iyi yapıp belirli zaman aralıklarında ya da böyle kur krizine denk gelirse de onu ayarlayarak bir fiyat vermesi lazım. Çünkü sıfır dediğiniz zaman noktasında o günün kuru neyse o günden TL'ye dönmek zorunda bu. Ki karşılığında bir TL kredi çıksın. Örnek veriyorum 1 milyon euroluk bir çatı yatırımı yapacaksanız, örnek veriyorum işte 1,5 megawattlık mesela bir şeyde aşağı yukarı 1 milyon euro dersek 1 milyon euro eğer 1-2 hafta evvel olduğu gibi euro 21 iken o gün eğer imza atılıp başlarsa proje o günden itibaren 21 milyon TL olarak gider. Ama bu güne gelirsek bugün mesela euro 14 civarlarında 14 milyon TL olur. Ama o milat tarihindeki kur esas alınır ve ondan sonra yatırımcıyı da o ilgilendirir. Kredi de o fiyat onun üzerinden çıkar.
14 milyon ya da 15 diyelim, hesabı kolay olsun. 15 milyonluk bir yatırımda normalde proje finansmanı %80'e kadar kredi, %20'si de öz sermaye olarak olur. Bu oran tabii ki de değişir. Konjonktüre göre, projenin getirisine göre, sponsorun yani yatırımcının kredi notuna göre, bilançosunun gücüne göre vesaire. Ama bunun standardı dünyada %80'dir. Örnek verecek olursak 1,5 milyon euroluk veya 1 milyon euroluk veya 15 milyon liralık bir, ki bundan sonra TL demekte fayda var. Artık 15 milyon TL'nin adı konulmuştur. Bunun %80'i olan yaklaşık 15 milyonun %80'i 12 milyon TL'lik bir kredi. Geriye kalan 3 milyonu da yatırımcı koymak suretiyle bunun kurulumuna başlanır. Kredilerin vadesi de ideali projenin nakit akışına göre çıkmasıdır. Bankalar, bu işi iyi bilen, doğru yapan bankalar projeyi çalışıp nakit akışına bakıp bu nakit akış kaç sene vadeyi kaldırır hesaplar. Bunu biz de yapıyoruz aktif olarak, bazı bankalar yapamadığı zaman. Ve ideal vade bulunur. Fix bir vade yoktur. Işınımı çok iyi olan Anamur gibi bir yerde çok daha uzun vadeye, kısa vadeye bunu yapabilecekken Erzurum demeyeyim de daha çok böyle Rize, Trabzon gibi bir yerde yaptığınız zaman, yani yağmurlu, kapalı, ışınımın düşük, o zaman vadeyi uzatmak zorunda kalırsınız. Çünkü nakit akışınız azdır. Işınım az olduğu için, onun dışında her şey aynı. Bu çalışıldıktan sonra zaten bir vade çıkar. Örnek verelim, işte bir çatıda standart Türkiye'de 5 sene kullanılıyor. İşte Konya ve altındaki illerimiz diyelim, bir iki istisna hariç. 5 senelik bir şeyle %80'lik vadeyle %80'lik ana öz sermaye kredi oranı 80-20 oranıyla bu kurulumlar yapılıyor. 6 ay içinde zaten, bu benim uzmanlık yerim değil ama burada tabii bankanın vereceği kredinin geri ödemesiz dönemini anlatmak için söylüyorum. Yaklaşık 6 ayda kurulum yapılacağı için, ki çok daha hızlı da yapılabiliyor. 3 ile 6 ay diyelim. Fazladan 6 ay verir banka. 6 ay sonra da eşit geri ödemelerle kredi ödenmeye başlar ki burada zaten esas oradan çatıya bunu kuracak yatırımcının fabrika olabilir, tesis olabilir. Elde edeceği ek gelir, bu mahsuplaşma olabilir. Yani net cebine girecek para olabilir. Daha az elektrik parası ödeyeceği için. Veya artık elektrik idaresinden almayıp kendi üreteceği için cebinde kalacak para olabilir. Buna gelir olarak bakılıyor. Bu gelir o 5 senelik gaz kredisinin yaklaşık işte 6 aylık ödemelerle toplam 10 geri ödemesi varsa 15 milyon lira dedik. 3 milyonu öz sermaye. 15 milyonu ona bölelim. Her 6 ayda bir 1,5 milyon TL artı üzerine de faizi neyse, yaklaşık işte başlarda 1.800'den başlar 1.700, 1.600 diye azala gider faiz tabi. Ana bakiye azaldığı için. Bu 1.800'den başlayıp 1.5'a doğru azala 5 sene boyunca gidecek, 6 aylık ödemeleri karşılayacak nakit akışı o tesis karşılayacaktır. Öbür türlü zaten banka bu krediyi vermez. Ve bu şekilde de GES yatırımcısı kurulumunu yapıp bu tesisi hayata geçirir. 5 sene sonra kredi bittiği zaman da tamamıyla bütün geliri kendi cebine kalacak şekilde 25-30 sene boyunca bu tesislerin ömrü çok daha uzun gittiğini de görüyoruz. Bu şekilde hayata geçiyor. Çok teşekkür ederim bu detaylı anlatımınız için. Ben anlatırken şu soru aklıma geldi. Bankalar, finansman kuruluşları bu tarz krediler veriyor. Peki Aktus Solar ne zaman devreye girmeli ya da ne zaman size gelmeli insanlar, fabrika sahipleri? Biz Türkiye çapında kurulduğumuzdan günden beri hizmet veriyoruz. Tüm illerde ve tüm bölgelerinde Türkiye'nin. Ve dediğim gibi bu ürün herhangi bir bankaya gidecek olursanız, büyük bir bankaysa Türkiye çapında 10, 20, 30 bin şubesi vardır. Bu şubelerde genelde daha iyi anlaşılamamış bir ürün olduğu zaman direkt bize gelirler. Bu bir sebeplerden birincisi oluyor. Genelde bize esas gelme sebebi bundan ziyade bir anda birkaç bankadan teklif toplayabilmek için geliyorlar. Çünkü bunu tek yapabilen biziz. Yani sizin Türkiye'deki, öyle bir hizmetiniz evet, var. Yani biz size geliyor. Aynen öyle. Bize gelindiği zaman biz Türkiye'deki bütün GES finansmanı sağlayan yerli yabancı, leasing, banka, İslami olsun,
Hepsine tek kalemde gidip genel müdürlükten çok hızlı bir şekilde teklif alabiliyoruz. Bunu başka da yapabilen yok. Daha çok onun için geliyorlar. Bir de bunu yapabildiğimiz için ve genel müdürlükle doğrudan çok eskilere dayanan özel bir ilişkimiz olduğu için bütün bankalar ve leasinglerde en iyi şartları da biz sağlıyoruz genelde. Yani normalde bir X bankasının şubesine gidip teklif aldığı zamanki faizi veya vadesinden biz daha iyisini sağlıyoruz. Birkaç defa da şöyle durumlar oldu. Yatırımcı bankaya gitmiş, reddedilmiş, bize geldi, biz çalıştık, biz onayladık. Biz genel müdürlüğe sonuca onaylattık projeyi. Çünkü Aktus Solar'ın öyle bir bankalar nezdinde bir güven unsuru var. Aktus Solar onaylı projeler Türkiye'de her zaman bankaların çok iyi bildiği projelerdir. Bizim onaylamamız tabii bir süreç. Biz her gelen projeyi onaylamıyoruz. Büyük bir kısmı eleniyor. Ama biz tamam bu projenin arkasındayız dedikten sonra bankalarda her zaman teklifini verirler. O kısmı biraz daha açmak istiyorum. Bize geliyor, onaylanıyor dediğiniz o süreç. Yani bir fabrika sahibi önce size bir proje yapmak isteğiyle geliyor. Evet. Siz onunla birlikte çalışıyorsunuz. Sizle Tabii. alakalı sistem bu kadar olabilir, şu kadar. Biz bütün hazırlığını yapıyoruz. Bir düğün organizasyonu gibi düşünebilirsiniz bunu. Biz A'dan Z'ye gelinle damat hakimin karşısına çıkana kadar ki bütün her şeyi eğlencesiyle, yemeğiyle, seremonisiyle, dekorasyonuyla her şeyiyle A'dan Z'yle hazır edip o şekilde sunuyoruz bankaya. Ki kabul görme ihtimalini arttıran bir durum. Süreçleri çok iyi biliyoruz. Zaten bankaların birebir süreçleriyle uyumlu olduğu için olmayacak şeyler üzerine zaman harcamayıp önemli şeylere teksif oluyoruz. Oturmuş standartize sistemlerimiz var. Hız çok önemli. Hemen bir formu göndertip doldurtup normalde 2-3 haftada parti toplanacak bilgileri tek kalemde toplayabiliyoruz. Onları doğru formatta sunuyoruz. Kendi modelimize oturtuyoruz, finansal modelimize ki o model bütün Türkiye bankalarında bilinen bir modeldir Aktus'un modeli. Çok da itibar görür. Hatta birkaç bankası bizim modelimizi kullanıyor. Adını veremeyeceğim. Türkiye'nin bilinen büyük bankaları doğrudan bizim modelimizi kullanıyorlar. Kendileri kurmadılar. En iyi çalışan modellerden biri olduğu için. O modeli kuruyoruz. Bütün data room dediğimiz bütün gerekli belge ve dosyalamayı yapıyoruz. Aynı zamanda da kapsamlı bir finansman sunumunu hazırlıyoruz. Bu şekilde gidildiği zaman genel müdürlüğe zaten haftalarca kademe kademe şube, bölge arkasından genel müdürlükteki departmanların bütün tek kalemine geçiyoruz biz. Harika. Doğrudan NTP'ye giderek ve çok hızlı cevap alıyoruz. Günümüzde verimliliğin çok önemli olduğunu ben birçok videomda özellikle vurgulayarak anlatıyorum. Bu sadece enerji verimliliği değil, zamanın verimliliği anlamında da kesinlikle. Anlattığınız hız şeyler, zaten çok önemli. Evet, çok avantaj sağlıyor ve zamandan çok ciddi tasarruf yapmalarını sağlıyor. Peki bugünkü şartlarla, bugünkü dolar kuru, ülkemizdeki ekonomik yapıyı düşündüğümüzde bir fabrika sahibi olsanız, yani siz kendi fabrikanızı güneş enerjisi yapmak için bugün yaparım, şurada bu şartlar benim için uygundur ya da biraz daha bekleyip önümü görmek isterim. Yani bu şu anki pozisyon ne olmalı? Yani bir fabrika sahibi yaptırmalı mı yoksa biraz daha beklemeli mi? Bu çok güzel bir soru. Bize de çok gelen bir soru bu. Bilhassa son birkaç aydır tabii kurdaki hızlanmayla. Çatı için ayrı bir cevabı var bunun. Çatı ve benzeri gibi Türk lirası gelirli mahsuplaşma üzerinden TL gelirli GES'ler için ayrı bu sorunun cevabı. Bir de hibrit gibi dolar gelirli ise GES projeniz ayrı bir cevabı var. Hibritten başlayayım. Yani dolar gelirli ise projeniz şu anda gerçekten uygun bir ortam yok. Çünkü Türkiye'nin risk primi dediğimiz, o da doğrudan dolar faizlerini etkileyen, Amerikan Merkez Bankası'nın faizinin üstüne binen Türkiye risk primi, CDS diye geçiyor bu. Tarihi zirvesinde. Yani bu da şu demek oluyor. Yaklaşık 1,5 sene evvel, hatta bir sene evvel 400, yani %4'lerde gezilen risk primi daha bir hafta evvel %6.2'ye çıktı. Şu anda da 5.6'da. Ve bunun konjonktür değişmediği sürece ki pek bekleyen yok en azından seçime kadar. Bu risk priminin 500'ün altına ineceğini kimse beklemiyor. Hem risk primimiz çok yüksek hem Amerikan Merkez Bankası'nın yani Libor'un da temeli olan Amerikan Merkez Bankası faizidir. Dolar faiz denen şey onun temeli. Üstüne risk primi biner. O da 1,5 sene evveline göre %1 artmış durumda. O da yani %0.5'ten 1,5'a geldi Amerika'daki faizde. 0.5'ten 1,5'a gelen %1'lik bir Amerika'daki artış var. Türkiye risk priminde de 4'ten 5,5-6'lara gelen 1,5-2'lik bir artış var. Bunu ikisini topladığınız zaman normalde %5-5,5-6'ya alacağınız dolar faiziniz şu anda 8-9'lara çıkmış durumda.
Ve buradan gerçekten fizibilite yaptığınız zaman ışınımınızın çok iyi veya maliyetinizin çok düşük olması lazım. Maliyet zaten çok oynanabilen bir şey değil. Eğer çok düşük maliyetle bir teklif alırsa yatırımcı iyi değerlendirsin. Çünkü bu yani kalite faktörüne bakmaları lazım. Yani bunun belli bir seviyesi var maliyetin. Onun çok altında bir teklif veriyorsa orada birazcık sakatlık olabilir. Maliyeti sabit tutarsak ışınımı zaten bölgenin bellidir. Yani arttıramazsınız. Evet, yani fabrikanızın yerini taşıyamayacağınıza göre güneye. Onun için bu fizibilite mevcut %9'luk, 9,5, 10 hatta dolar faizleri oturttuğunuz zaman o fizibilite zaten çok karsız hale geliyor. Yani bazı fizibilitelerde vadeyi uzatmanız lazım. Daha da fazla faiz ödüyorsunuz. Kesinlikle cazip değil. Bu işin hibrit gibi yani veya belediyelerin, kamu kurumlarının da yapabildiği dolar gelirli şeyler var. Onlarda da pek kalmadı. Dolar gelirli GES yani dolar kredili GES'ler için sorunun cevabı bu. Diğeri daha önemli çünkü Türkiye'nin büyük bir kısmında Türk TL gelirli çatı gibi. Bu videoyu izleyenlerin de birçoğu odur muhtemelen. Hibrit de olabilir ama esas zaten Türkiye'de ağırlıklı kapasite artışı hep çatı ve benzeri çağrı mektubuyla yapılan TL gelirli GES kredilerinde zaten kurulumlar yapılıyor. Burada da enteresan bir durum var. Negatif reel faiz dönemine girdik. Ki bu da 20 Eylül'den beri, daha bu kur ataklarından önce. Kur ataklarını zaten tetikleyen bunlardan biri bu negatif reel faiz. Orada bir ilgi de yani bir ilişki de var ama yani yatırımcıyı ilgilendiren kısmını söyleyelim. Negatif reel faiz enflasyonun altında kalan faizdir. Şu anda en son açıklanan %21'di. Bu ay %30 bekleniyor enflasyon, TÜFE. %30 enflasyon olan bir ülkede şu anda Merkez Bankası'nın verdiği 14-15 faizi bir tarafa koyuyorum. Bankalardan gidip %30'un altında faiz alabilirsiniz. Bu negatif faizdir. Çünkü enflasyonun altında bir faiz demek bu. Negatif reel faiz normalde caziptir, fırsattır, kullanılması gerekir. Ancak enflasyon çok yüksek olduğu için son 20 yılın en yüksek şu anda enflasyon dönemine girdik. Dünün verisi bu. 20 yıldır hiç görmediğimiz kadar yüksek bir enflasyon ortamında negatif reel faiz olması bile yeterli bir cazibe değil. Çünkü enflasyon çok yüksek olduğu için negatif reel faiz ödüyorsunuz. Ama burada Merkez Bankası'nın çok iterek ve her şeye rağmen 18'lerden 14'lere indirdiği, 19'dan 14'e indirdiği politika faizi ki bütün basında da yankılanan, herkesin bahsettiği faiz düşürme, Merkez Bankası'nın politika faizi. Bu sizin gidip kredi çektiğiniz zaman aldığınız faiz değil. Bu Merkez Bankamızın bankalara para verirken verdiği faizdir. Ama bankalar %14 şu anda politika faizi. Merkez Bankası'ndan %14'lü yani bir bankanın kaynağı nedir? Bir uluslararası sendikasyona çıkıp para toplamak. TL'de öyle bir şey yok. Tahvil çıkartmak Türkiye'de bu bir. İkincisi en bilineni mevduat. Hepimizin mevduattaki parasını alıp bunu krediye dönüştürürler. Oradan para kazanır banka. Bir de Merkez Bankası'ndan borç alıp onu krediye döndürür. Merkez Bankası'ndan aldığı %14'ü normalde teoride bir üstüne biraz koyup %15'e kredi olarak verebiliyor olması lazım. Ama bunu yapmıyor bankalar çünkü hazine tahvili faizlerimiz hala çok yüksek. Burada en önemli olan şey Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tahvillerini ayrıştırmak. İkisi apayrı kurumlardır, ikisinin faizleri apayrıdır. Hazine tahvili gidip ben de bir hazinemizin tahvilini almak istiyorum dediğiniz zaman aldığınız devletin menkul kıymetidir, tahvilidir, bonosudur. Onların faizleri girip bakabilirler şu anda Google'dan veya bir finans kanalından. Şu anda %24-25'lerde 5 senelik. Merkez Bankası 14'te. Aralarında 10 puanlık bir fark var. Hatta 11 neredeyse. Merkez Bankası'nın bir banka kredi vereceği zaman elindeki seçenekleri değerlendirir. Bu Merkez Bankası'ndan 14'e 15'e aldığı parayı 16-17 olarak GES kredisi olarak mı vereyim? Yoksa gidip hiç GES riskine girmeden sıfır risk addedilen Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tahviline mi yatırayım? Tabii ki de tahvile yatırılır. Çünkü hem daha az riskli hem daha yüksek getirisi var. Bunu birazcık bir pazar ortamından örnek verecek olursak siz gidiyorsunuz herkesin 24-25 liraya sattığı domatesi ya da neyse satılan 14-15 liradan satarım diye bir
şey kuruyorsunuz pazarda bir dükkan. Tabii bütün toptancılar da gelip oradan alıyorlar. Fakat arka tarafta da bu aynı aldığınız domatesi 24-25 liraya sizden satın alacak başka bir yer var. Orada 17-14'e satan Merkez Bankası gibi düşünün. Arka sokakta bunu alacak, 24-25'ten alacak. İşte hazine tahvili olarak düşünün. Buradan alıp arka sokağa girip oradan hemen bir şey yapabilirsiniz. Hiç marketlere, bakkallara dağıtmazsınız. Marketler, bakkallar burada GES kredisi olsun mesela veya her türlü kredi. Hazır arkada sıfır riskli devlet tahvili varken 24-25 liraya bu domatesi alacak. Buradan 14'ten alırsınız, arkaya taşırsınız. Nitekim şu anda bankalarda bu şekilde para kazanıyorlar. Çünkü devlet tahvili hem likittir, yani istediğiniz zaman bozdurabilirsiniz. Bir GES kredisini banka istediği zaman geri çekemez. Hatta çok zordur. Kendini 5, 6, 7 sene kilitleyecek demektir. Kurulum riski vardır, sistemik riskler vardır, elektrik piyasasının riskleri vardır. Bir dizi risk vardır bunun içinde. O risklerin hiçbiri olmayan ve likit bir enstrüman olan hazine tahvili varken kimse gidip 14-15'ten GES kredisi vermeyecektir. Bunu yapanlar var. Hazine kamu bankaları. Ama onlar da talimatla yapıyorlar. Bankacılık ve ticari prensipleri aykırı olmasına rağmen tamamıyla aslında çok mantıklı değil ama onlar tamamıyla devletin talimatıyla yapıyorlar bunu. Zarar ederek yapıyorlar daha doğrusu. Çünkü %30 olan bir enflasyon olan bir ülkede 14-15'ten aldığınız faiz de çok düşüktür. Onu 15'e, 16'ya, 17'ye üzerine bir puan verip verirseniz orada da zarar edersiniz. Öbür tarafta her şey %30 değer kaybederken. Enflasyon o demek çünkü paranın değer kaybetmesi. Onun için şu anda bulunduğumuz durumda GES yatırımcıları eğer bir devlet bankasından, ki sadece onlar veriyor, bu Merkez Bankası'nın %14'üne yakın 15-16 gibi bir kredi bulabilirlerse GES'leri için uzun vadeli gerçekten cazip şu anda. Uzun vadeli dediğimiz 5 yıl 6 yıl. Tabii 5 yıl 6 yıl. 5 yıl 6 yıl. Artık o GES'in tabii ki de kuzeyde ise 8-9-10 yıla da çıkar. Ortalama konuşuyoruz. 5-6 yıllık GES kredisini %15-16 gibi bir devlet bankasından kredi faizle bulabiliyorsa şu anda uygun bir ortam. Alabilir, şu bir soru tabii her zaman akabinde gelen bu ama %15-16 da 5 sene için çok yüksek değil mi sorusu var. Doğru. Çünkü bu bir senelik kredi değil. Enflasyonu bugün %30, 2 sene sonra düştü %10'a. Sizin %15-16'lık faiziniz bu sefer çok pahalıya kaçacaktır. Bu tamamıyla yatırımcının kendi öngörüsüne kalmış bir şey. Eğer önümüzdeki 5 sene içinde %16'nın 15'in yani o devlet GES kredisi faizinin altına ciddi bir şekilde düşmesini bekliyorsa eğer yatırımcı o zaman onun için de cazip değil. O zaman GES yatırımını erteleyecek demektir. Anladım. Çünkü o zaten 2 sene içinde enflasyonun ve faizlerin çok ciddi ineceğini bekleyen bir yatırımcıdır. Ben der ki ben 2 sene beklerim. Bütün bu ortalık düzelir. Kurdan hariç konuşuyorum. Çünkü sırf TL dünyasındayız. Enflasyon da gelir %15'lere. Faizler de gelir %15'lere ya da daha da altına. Ben oradan güzel o zaman kullanırım %14-15'lik faizimi. Bu enflasyon ortamında değil. Diyebilir bir yatırımcı. Kendine göre hak şeyleri vardır. Bu bir görüş meselesi, beklenti meselesi. Bunun doğrusu yok. Kimse 5 sene sonrasında bir cam küreye bakıp göremiyor enflasyonu. Ama eğer beklentisi buysa kullanmamalıdır. Ama şu anda ekseriyet 3-4 seneden evvel enflasyonun %20'lerin altına düşeceğini beklemiyor. Hani 30 belki de kalmayız ama 20'lerin altına biraz zor düşecek gibi geliyor. Bütün piyasalar bunun %20'nin, %22-23'lerin altına 5 senede düşeceğini gelmiyor. Bunda nereden görebiliyoruz? Piyasaların enflasyonun kaç olacağını gösterdiği yer devlet hazine tahvili faizdir. O da %24. Oradan görebilirsiniz zaten. Orası bir gösterge. Yani orası bir gösterge. Bu işin bilirkişisi ne diyor buna? Bilirkişisi diyor ki 5 sene boyunca enflasyon %24'ü 23'ün altına inmeyecek diyor. Şu anda diyor bunu tabii. 6 ay sonra inanılmaz şeyler olur dünyada, Türkiye'de hop diye düşer. Ama onu kimse bilemez. Bilemeyiz tabii. Müneccim olmak lazım. Ama şu anda piyasaları ben dinlerim, piyasalar bu işin erbabıdır diyen kişi direkt devlet tahvili faizine bakıp 5 senelik faiz şu anda %24. Ben burada %17'lik, 18'lik faiz bulmuşum deyip kaçırmamalıdır. Eğer o piyasaların öngörüsüne yani 5 sene boyunca %20'nin altına düşmeyeceğine kendisi canı gönülden inanıyorsa. Ama çok şüpheciyse ve bu enflasyon bir yere gene böyle fırlamıştı sonra yine indi. Şimdi bu gene iner. 2 sene sonra biz yine onlara 15 liraya ineriz. Ben de elimde 16-17'lik faizle kalırım
diyen yatırımcıların tabii bekleyecektir. Çok teşekkür ediyorum. Aklıma gelen bir soru da belki direkt finans odağında bir soru değil ama biliyorsunuz fabrikalar, üretim ve yurt dışına ihraç edilen birçok ürünümüz var buradan giden ve bu karbon ayak izinin azaltılması noktasında da belli başlı vergilerin gelmesi, yakın gelecekte gelmesi düşünülüyor. Bu durumda da bir fabrika sahibinin GES yatırımı yapma fikrine daha sıcak bakma durumu ortaya çıkacak. Doğru. Daha fazla vergi ödemeyeyim diye. Bravo. Bu noktada kendi öz sermayesiyle herhangi bir kredi kullanmadan bir firmanın bunu yapması mantıklı mıdır? Hemen yapsın mı? Yoksa bekleyelim mi? Bu konudaki fikrinizi almak isterim. Öz sermaye her zaman yani finans kuramında daha pahalıdır. Yani kredi tercih edilmesinin sebebi kredi %16-17 öderken sizin öz sermayenizin kıymeti %20'dir belki. Her zaman daha pahalı bir şeydir. Onun için genelde krediyle yapılmayacak şey finansal açıdan baktığınız zaman finans bilimine göre öz sermayeyle hiç Yapılmaması gerekir. Eğer kredi taahhütler çok yüksekse. Bunun tabii istisnai durumları vardır. Bu ceteris paribus dedikleri her şey aynı iken olan. Ama bir ekonomide bazı dengeler ciddi bir şekilde şaştıysa öz sermayenin de getirisi düşmüş olabilir. Öz sermayenin getirisi de nedir? Bugün ben bu parayı GES yatırımı yapmayıp gidip altına, gidip dolara, gidip işte bir yere koyarsam 5 sene boyunca bana getirisi bu GES'e koyduğumdan daha mı yüksek mi olur, az mı olur? Öz sermayenin getirisi budur esasında. Evet. Veya BIST 100'e yani borsamıza yatırsın 5 sene tabii 5 ay 5 gün değil 5 senelik bir yatırımdan bahsediyoruz. 5 senelik yatırımların burada hepsi zaten %16-17'nin de %20-25'in bile üzerinde getiri gösteriyor. Dolar olsun, altın olsun, borsa olsun. Onun için öz sermayeyle yapmak finansal bir hesap açısından konuşuyorum tabii. Cazip değildir. Çünkü her zaman kredi tercih edilir. Kredinin tercih edilmediği yerde öz sermaye hiç tercih edilmez. Ama istisnai durumlar dedik. İstisnai durum şu olabilir. O yatırımcının o parayı gerçekten altına, dolara, borsaya, gayrimenkule yatırma imkanı yok ise kara para bunlardan bir örnektir mesela. Bu tür durumlarda veya farklı sebeplerden dolayı bu parayı gidip başkaları gibi bir yere yatıramıyorsa 5 sene o zaman tabii o öz sermaye o kadar pahalı değildir. Kredi yerine de kullanılabilir. Bunlar istisnai durumlar ama bunu yatırımcılar zaten bizlerden çok daha iyi bilirler. Çünkü herkes kendi dolabında içindeki ne var ne yok en iyi kendisi bilir. Onun için burada münferit örnekler üzerinden ne kadar gitsek hepsini kapsayamayız ama ben birkaç örnek vermek istedim sadece. Öz sermayenin değeri normalde 5 sene ben bunu GES'e değil de işte bir fona, bir altına, bir dövize, bir gayrimenkule, en çok gayrimenkule yatırılır bu tür paralar veya borsada bir BIST 100 fonuna yatırırsam 5 sene içinde bana gelecek para GES'ten edeceğim paradan daha mı azdır? Çoktur. Bunun hesabıdır. Genelde bu daha çok olur bütün ülkelerde. Batmakta olan ülkelerde olmaz. Biz öyle bir ülke değiliz ama eğer ülke batıyorsa da yani küçülüyorsa vesaire o zaman da bütün dengeler şaşı demektir. O zaman da mesela kredi daha cazip olabilir. Yani dediğim gibi çok farklı istisnai durumlar var. Ama şu andaki durumda eğer şahsın, yatırımcının kendisi gerçekten o parayı plase edemiyorsa 5 sene bir yere güvenemiyorsa veya yani edebiliyordur da güvenemiyordur. Ne dolara ne altına ne gayrimenkule güvenmiyordur. Benim fabrikam çok daha kıymetli. Onun için ben bunu GES'e yatırayım diyordur. Evet. Vesaire. Bu noktada yani çok faktör var. O tamamıyla kendi değerlendirmesi. Bizim iş adamlarımız zaten bu işin piri. Yani bizim burada ne desek zaten onun onda biri bile olmaz. Onlar bilirler. O parayı nerede değerlendirecek. Güneş enerjisinin burada çok stabil ve ne getirecek size maliyet olarak, bakım maliyeti, temizlik maliyeti olarak ne götüreceği aslında çok belli olan bir enstrüman. Çok. O yüzden belki tercih edilmesi ön plana çıkan o yüzden zaten dünyada olabilir. Da Türkiye'de de GES yatırımlarının getirisi çok yüksek. Çünkü kriter getiri değildir çoğu iş adamı için. Yani belki karbon ayak izi gibi bir derdi vardır. Belki fabrikasını büyütecektir. İleride çok daha fazla elektrik ihtiyacı doğacaktır. Onun için ihtiyacı vardır. Belki işte ihracat yapacaktır. Gene karbon ayak izi gibi şeylerden faydalanmak istiyordur. Gibi. Onun için ben sadece getiri
bazında karşılaştırıldığı zaman öz sermaye her zaman daha pahalıdır dedim. Yani kredi yatırılmayacak yere öz sermaye yatırılmaz dedim ama bunun dışında bir sürü istisnai durum var. Tabii. Karbon ayak izi bunlardan en güzel örnek Bir tanesi. şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şu soru da aklıma çokça takılıyor. Güneş enerjisiyle ilgili sistem kurmak isteyenlerin birçoğunun motivasyonu da ya bizim fabrikada çok ciddi bir elektrik faturası ödüyoruz. Biz bu faturalardan kurtulalım noktasından yaklaşıyorlar. Evet. Bu açıdan bakıldığında da hemen amortisman süreleri işin içerisine giriyor. Yani güneş enerjisine direkt sadece amortisman diye bakmak ne kadar doğru yanlış orada sizin fikrinizi bir finansçı olarak tabii ki işiniz hep amortismanlar, finansal para ile uğraşıyorsunuz ama bunu daha genel bir açıyla, geniş bir açıyla bakmak gerektiğini ben düşünüyorum. Sizin de şahsi fikrinizi merak ediyorum açıkçası. Şöyle, amortisman tabii ki de birincil bakılan şeydir bir yatırımda. GES kurulacak, çatıya, fabrikanın çatısına kurulacak bir GES de bir yatırım. Her işte olduğu gibi gayrimenkulü alarken de kaç senede bu geri döner diye bakan var. Ya da kirasıyla beraber. Fabrika kurarken, otel kurarken ne yatırım yapıyorsanız kaç senede geri dönecektir dersiniz. GES'in geri dönüş süresinden ziyade arkasında bir üretim yapan bir fabrikanın elektrik ihtiyacı olduğu için GES kendini ödedikten 6 sene sonra ödedikten sonra bedava elektrik kullanma imkanı var. Buna teksif olmak lazım. Evet. Bizim yatırımcımız yani kültürel bir şey bu. 10 sene 15 sene sonrasına düşünüp hesap yapmaz genelde. Yani çok biz uzun vadeli bakamıyoruz. Evet. Bizim coğrafyamız, ekonomik konjonktürümüz, her şeyimiz de buna pek izin vermiyor. Biz 1-2 seneyi en fazla görebiliyoruz. Ama ben şahsen olsam eğer kendime güveniyorsam benim fabrikam 10, 15, 20 benim çocuklarıma da kalacak şeklinde bir şeyim varsa, güvenim varsa bu fabrika 20-25 sene daha en az gider diyorsam 5-6 sene içinde GES'in kendini kurtarmasından ziyade 6 sene sonra ben bedava elektrik kullanmaya başlayacağıma daha çok teksif olurum. Kesinlikle. Ama bu bakış açısı dediğim gibi herkeste farklıdır. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Ben Hakan Bey'i de çok da yormak istemiyorum. Belki bu videoyu beğenirseniz ileride farklı videolarda da farklı ortamlarda da yine ikinci, üçüncü serinin devamını belki çekebiliriz. Uzmanlardan destek alarak doğru bilgileri sizlere iletmeye çalışıyoruz. O yüzden bu bilgiler bizim için de kanalımızı izleyen herkes için de bence çok kıymetliydi. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. İyi günler.